Merhabalar değerli öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz, velilerimiz. Bu videoda ortaokul öğrencileri için rutin olmayan problemlere 2 örnek vereceğim. Ortaokul öğrencilerinden ilk problem 5. 6. sınıflar için uygun. İkinci problem ise daha çok 7 ve 8. sınıflar için uygun. Ama ikinci problemi de 6. sınıf öğrencileri pekala üzerinde çalışabilir, uğraşabilirler. Bir sakıncası yok. Ancak 8. sınıfta olsa önce şu birinci problemi yapmalarını öneririm. Problem rutin değil. Neden değil? Alışıldık bir formülü yok. Hatta formülleri kendimiz bulacağız. Ne diyor problem? Elimizde yanda gördüğümüz küp olsun. Bu bir küp. Bu küpün bir kenarının uzunluğu 3 santimetredir. Yani bunların her biri 1 santimetrelik küpler demektir bu. Bu küpün içinde kaç tane birim küp vardır? Tabii bildiğimiz hacim formülü veya işte küplerin katmanlı yapısından yararlanarak bulacağımız iki yöntemde uygun burada. Örneğin üst 3 katman var burada. Üst katmanda 3, 6, 9, 3 kere 9, 27 şeklinde bulabiliriz pekala. Veya 3 çarpı 3 çarpı 3 şeklinde bu küpün hacmini aynı zamanda hacim formülünü de bulabiliriz. İkinci soruda diyor ki bu küpü santimetrelik birim küplerine ayırmak için en az kaç kez kesmek gerekir? Bir dilim buradan kessek, bir de buradan 2. Yatayda da kesmemiz lazım 2, etti 4. Dikeyde de kesmemiz lazım, etti 6. 6 kez kestiğimizde bize her katmanda 9 küp olacak şekilde 3 katmandan 27 tane birim küp verir. Geldik problemin 3. kısmına. 3. kısmında diyor ki bu küpün bütün yüzlerini siyaha boyasak, dış yüzünü yani. Büyük küpün dış yüzünü siyaha boyadık. Kaç birim küpün 4 yüzü boyanır? Şimdi 4 yüzü boyanan küp olur mu diye bakmamız lazım. Bu küpü incelediğimizde, büyük küpü incelediğimizde en çok 3 yüzünün boyanan küp olduğunu, 4 yüzü birden boyanan küpün olmadığını görüyoruz. Dolayısıyla bu sıfırdır. Peki kaç birim küpün 3 yüzü boyanır? Burada tabii çocukların öğrencilerin daha önce bildiklerini işe koşarak prizmalar hakkında, küp hakkında bildiklerini işe koşarak probleme çözüm üretmeye çalışmaları gerekir. Hemen bu ipuçlarını vermemek gerekir. Örneğin bunu bıraktık diyelim 5. 6. sınıf öğrencilerine. Uğraştılar. Tek tek bulmaya çalışıyorlar falan. İpucu olsun diye şöyle bir soru sorabiliriz. Bir küpün 3 yüzünün boyanması için birim küpün büyük küpün neresinde olması lazım? Neresinde olursa 3 yüzü boyanıyor. Bakıyoruz bu köşedeki 3 yüzü boyanıyor. Alttaki köşede de soldaki üstteki köşedekilerin 3 yüzü boyanıyor. O zaman kaç köşesi var bir küpün? 4 yukarıda, 4 aşağıda 8 köşesi var. O halde 3 yüzü boyanan küp 8 tane olmalı. Küp ne kadar büyük olursa olsun sadece köşedekiler 3 yüzü boyanıyor. Peki kaç birim küpün 2 yüzü boyanır? Bu sefer o soruyu gene çocuklardan bekleyeceğiz. Doğru soruyu soracaklar sistematik bir inceleme yapabilmeleri için. Bir küpün 2 yüzünün boyanması için nerede olması lazım? 2 yüzü boyanan ayrıtın uçlar hariç ortasında. Peki bir ayrıtta kaç tane 2 yüzü boyanan var? 2 uçtakini çıkarırsak hepsi 3 tane olduğuna göre
İkisinin 3 yüzü boyandığına göre geriye bir tane kalıyor. Demek ki her ayrıttan bir tane küpün 2 yüzü boyanıyor. Kaç ayrıtı var? 4 yukarıda, 4 tabanda, 4 de direği olduğuna göre dikey 12 tane küpün 2 yüzeyinin boyanması lazım. Burada köşe ve ayrıtları işe koşmuş oluyoruz. Hem köşe ayrıtları yeniden çalışmış hem de problem çözme amaçlı olarak kullanmış oluruz. Böylece eğer ayrıt ve köşede hata yapmıyor isek, onları iyi öğrenmiş isek, boyalı küplerin sayılarını bulma konusunda da bir sorun yaşamayacağız demektir. Peki, geldik D şıkkına. Kaç birim küpün bir yüzü boyanır? Bir yüzü boyanması için küpün nerede olması lazım? Yüzde, köşeleri çıkardık, ayrıtların ortalarındakileri çıkardık, geriye bir tane kaldı. Demek ki her yüzde büyük küpün her bir yüzünün ortasında bir tane küpün sadece bir yüzü boyanıyor. O halde bir küpün kaç yüzü var? Üstte, altta, önde, arkada, sağda, solda. Yani 6 yüzü var. Ezbere bildiğimiz bir takım şeyleri yanlış hatırlayabiliriz. Onun için tekrar incelemekte fayda var. Önde, arkada, sağda, solda, üstte, altta 2, 4, 6 yüzde olan küplerden ortada olanlar bir yüzü boyanır diye kesin olarak ifade edebiliriz. Peki geldik E şıkkına. Kaç birim küpün 0 yüzü boyanır? Hiç yüzü boyanmayan küp olur mu? Bunu bir portakal gibi soyacak olursak çekirdekte kalan, içeride kalanın hiç boyanmaması gerekir değil mi? Dış katmanda olanların hepsinin ya bir yüzü, ya iki yüzü, ya üç yüzü boyanıyor. Hiçbir yüzünün boyanmaması için ortada olması lazım. Boyutlardan birer eksilttiğimizde, her iki uçtan da birer eksilttiğimizde ortada bir tane küpün kaldığını tahmin edebiliriz. Hatta kesin olarak söyleyebiliriz. Şimdi bu sınırları belli olan bir küp, yani bir kenarı 3 cm olan küp. Geldik, bu 5. 6. sınıflar için uygun demiştik. Geldik 7-8. sınıflar için uygun olana veya 6. sınıftan öbür problemde zorluk yaşamadan yapabilen öğrencilerin bunda nasıl bir akıl yürüteceğini. Şimdi burada devreye ne giriyor? Harfli ifadeler de giriyor. Diyor ki bu sefer elimizde yanda gördüğümüz ve boyut ölçüleri A, B, C santimetre olan. A tane burada, B tane burada, C tane burada var. Prizma. Bu ABC eşit olsaydı küp olacaktı. Bu sefer bir prizma var. Bu sorunun çözümünün tamamını yapmayacağım özellikle. Yorumlarda siz yapıp gönderebilirsiniz. Ancak bir formül şeklinde, yani harfli ifade şeklinde bir sayıya başvurmadan bunları bulabilirsiniz. Aynı bir önceki problemde yaptığımız yaklaşımla. Kaç birim küpün 400'ü boyanır? Veya baştan başlayan bu prizmanın içinde kaç tane birim küp vardır? Bir öncekinde ne yaptıysak onu yapacağız. Onun için söylemeyeceğim sonucu. Bunu siz yaptığınızda yorumlardan yazabilirsiniz. Bu prizmayı santimetrelik birim küplerine ayırmak için aynı soruyu soruyoruz bakın. En az kaç kez kesmek gerekir? A tane birim elde etmek için kaç kez? Şimdi 3 birim elde etmek için kaç kez kestiysek A birim elde etmek için kaç kez keseceğimizi tümevara yoluyla bulabiliriz. B boyutunda kaç kez kesmemiz, C boyutunda kaç kez kesmemiz gerektiğini buraya yazabiliriz, bulabiliriz. Üçüncü soruya geldiğimizde kaç birim küpün 400'ü boyanır? Ne olursa olsun bir küpün 400'ü boyanmıyordu değil mi? Mutlaka dış yüzeyindeki
küpler boyanıyor ve onlardan da köşedekiler sadece en çok 300'ü boyanabiliyor. Daha fazla bunların birim küplere ayırmadık. Daha soyut, daha abstrakt, daha zihinden düşünelim diye. Böylece köşelerdekiler diye 300'ü boyananı yine aynı dediğim gibi ne kadar büyük ne kadar küçük olursa olsun köşedekilerin 300'ü boyanıyor. Kaç birim küpün 200'ü boyanır? Şimdi 200'ü boyanan öbürlerinde ayrıtlardakiler değil ama ayrıtlardaki ortasındaydı. Şimdi onun ortasında bir tane vardı ama bunun birden çok. A'dan ne kadar eksik? İpucu bunlar. B'den ne kadar eksik? C'den ne kadar eksikse onları gene sayısal ifadelere dökerek bu soruların yanıtlarını bulabiliriz. Kaç birim küpün 0,100'ü boyanır? Bu sefer biraz daha karmaşık değil mi? Ama çok zor değil. A, B, C boyutlarının ne kadar eksildiğini, dış katmanı çıkardığı ne kadar eksildiğini bulabilirsek onlardan hareket ederek bu sorunun yanıtını bulabiliriz. Soruyu bir çalışma kağıdı olarak e-mail ile isterseniz ayrıca gönderebilirim ama buradan ekran görüntüsü alarak da yapılabilir. Evet, bir dahaki videoda farklı konu ve problemlerle görüşmek üzere. Hoşça kalın. Matematikle